Geç. Geç. Bir dakika sen sarışın mavi gözlü değilsin. Bana ne kardeşim evine füze düştü. Sarışın mavi gözlü müsün? Değilsin. Çık şuradan. Çık. Geç. Tamam yeşil gözlü olur sen de geç. Şu anda Avrupalı ülkelerin sınırlarında tam olarak böyle bir manzara var. Ukrayna'da yaşanan kriz bugüne kadar mülteci karşıtlığına demografimizi bozuyor, iş imkanlarımızı azaltıyor, suç oranlarını arttırıyor gibi gerekçeler getiren Avrupa'nın gerçek gerekçesini ortaya çıkardı. Sarışın ve mavi gözlü olmamaları. Ukrayna Başsavcı Yardımcısı BBC'ye verdiği demeçte Ukrayna'daki krizi anlatırken mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalı insanlar, çocuklar her gün öldürülüyor dedi. European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles. Avrupalı devletlerin mülteci konusundaki yaklaşımları ise tam olarak bu açıklamadaki gibi oldu. Kapılar sözde Ukrayna Savaşı mağdurlarına tamamen açıldı ancak Ukrayna'da bulunan Orta Doğulu ve Afrikalı topluluklar bundan ayrı tutuldu. Polonyalı yetkililer sınırda bekleyen sarışın mavi gözlüleri ülkeye alırken Afrikalı kökenli mültecileri dondurucu soğukta günlerce beklemeye hapsetti. Yine tahliye treninde kendisine yer bulan başka bir Afrikalı grup Ukrayna'dan çıkmadan trenden atıldı. Bunun sebebini ise bizzat Avrupalı muhabirlerin ağzından duymak mümkün. ITV muhabiri Lucy Watson Ukrayna'daki durumu anlatırken burası gelişmekte olan bir 3. dünya ülkesi değil, burası Avrupa dedi. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. Bir başka medya kuruluşunun muhabiri Ukraynalı mültecileri çekici kılan şeyin modern giyinişleri olduğunu söyledi. And what's compelling is just looking at them, the way they're dressed. These are prosperous, I'm loath to use the expression, these are prosperous middle class people. These are not obviously refugees trying to get away from areas in the Middle East. Canım sen Suriye'den geldi ama bu pantolon, bu gömlek ben beğenmedi, bizimle değilsin. Fransız kanalı BFM'de konuşan konuk aleni şekilde Suriye ile Ukrayna'yı kıyas ederek bunlar Suriye rejiminin bombalarından kaçan Suriyeliler değil, bize benzeyen arabalara binen Avrupalılar dedi. Parce que ça va être une question importante. Et on parle pas là de Syriens qui fuient des bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie quoi. Saç ve göz renkleri ya da bindikleri araba dışında Netflix izliyor olmak da Batı için makul mülteci kriteri oldu. The Daily Telegraph gazetesinde çıkan yorumda Daniel Hanna şunları yazdı. Bu sefer savaş yanlış çünkü insanlar bize benziyor. Instagram ve Netflix hesapları var. Artık fakir, uzak bir ülkede değil. Sığınma için belgeleri tamamladım. İzlediğim en son savaş temalı dizi. Sizin ülkeniz bizim ülkemizi bombaladı en son ama dizi değildi. Yok Netflix aboneliğim yok. Almıyorsunuz. Elbette ki Batı'nın ayrımı yalnızca işin mültecilik noktasında değil. Bizzat bu savaşın kendisine olan karşıtlıkta da Orta Doğu ile Ukrayna arasında bir ayrım kuruldu. Batı silahlarının doğrultulduğu ve batılı ülkeler tarafından bombalanan Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de barış isteyen Avrupalıların sesi son derece cılızdı. Hiçbir köprü, hiçbir kule, hiçbir şehir meydanı Irak'ın, Afganistan'ın, Suriye'nin renklerine boyanmadı. Avrupa ülkeleri acil durum için toplanmadı ve Avrupalı halklar sokağa çıkmadı. Sebebi ise bu ülkelerin medeni Avrupa ülkeleri olmaması. Bunu ben değil, Fransız BFM kanalından bir konuk söylüyor. On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? CBC Dış Haberler muhabiri Charlie D'Agata, Ukrayna'nın Irak ya da Afganistan gibi bir ülke olmadığını söylerken de aslında bu 3. dünya ülkeleri gibi savaşı hak etmediğini söylemek istedi. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan. This is a relatively civilized, relatively European. Ukrayna'daki durum üzerinden bütün katiller kendisine aklama yarışına girmiş olacak ki bir başka coğrafyadan, İsrail'den çıkan bir haber de Filistinliler Ukraynalılar gibi değil başlığıyla yayınlandı. Batı'nın bu ikiyüzlü yaklaşımı sadece mülteciler konusunda ve savaşı kimin hak edip kimin hak etmediği konusunda olmadı. İşin yaptırımlar kısmında da büyük bir ikiyüzlülük gördük.
Ukrayna'ya yönelik saldırılar ardından Rusya'ya yönelik yaptırımlar uluslararası etkinliklerden atılmayı da kapsadı. Rus şarkıcılar Eurovision'dan, Rus futbol takımları FIFA ve UEFA organizasyonlarından atıldı. Ancak aynı yaptırımlar batılı ülkeler için uygulanmadı. Milyonlarca insanı öldüren, sakat bırakan, yerinden yurdundan eden Amerika, İngiltere ve Fransa bir kere bile bu organizasyonlar tarafından dışlanmadı. Tüm bunlar ironik bir tablo olarak karşımıza çıkıyor. Dünya bir taraftan Ukrayna'daki mevcut durumu izlerken bir yandan da Batı'nın bu ikiyüzlü politikasını not alıyor. Bizse tüm bu ayrımları bir kenara koyarak barışın ve adaletin hakim olduğu bir dünya talebimizi yineliyoruz. Sarışın ve mavi gözlü olmayanlar için de. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu anda Avrupalı ülkelerin sınırlarında tam olarak böyle bir manzara var. Ukrayna'da yaşanan kriz bugüne kadar mülteci karşıtlığına demografimizi bozuyor, iş imkanlarımızı azaltıyor, suç oranlarını arttırıyor gibi gerekçeler getiren Avrupa'nın gerçek gerekçesini ortaya çıkardı.